Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Yine güzel bir örnekle bu akşam da sizlerle birlikteyim. Çeyizlik yelek örneklerinde gerçekten en çok sattığımız örneklerden bir tanesini. Bugün ben kahve çatlaklı versiyonunu sizlerle birlikte uygulayacağım. İnanılmaz kolay, bir o kadar da şık duran bir model olacak arkadaşlar. İp türü olarak angora'ya çok yakışıyor ama dilerseniz bir tık kalınla da tüysüz olanla da bu modeli çalışabilirsiniz. 3 numara şişim var ve örneğimizi anlatmaya başlayalım. Bir tane desenimiz toplam 16 tane ilmekten oluşuyor. Yani 16'nın katlarında ilmek sayısı atıyorsunuz. Sonuna artı bir tane ilmek ekliyoruz. Bu desenimize ait olacak ve en sonrasında kenar ilmeklerini ekleyerek bu şekilde ilmek sayımızı oluşturuyoruz. Ben de sizlere 2 desen bağlantılı olduğu için en az 2 desen anlatacağım. Toplam 35 tane ilmek var şişimde. Örneğimizin altına bir lastik uygulaması genelde yapılmıyor. Bir diş haraşo boyu örüldükten sonra örnek ön yüzden kurulmaya başlayacak. Ben de şöyle bir sıra bütün ilmeklerimi ters olarak örüp yine örneğimizin birinci sırasını kurmaya başlayalım. En önemli sırası bu arkadaşlar. Bu kurulum sırasını yaptıktan sonra gerisi çok basit. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüp yanına bir ilmek arttırıyorum. Şimdi 2 ilmek ters ördüm. 2 ilmek düz ördüm. Etti 4 ilmek. Tekrar 2 tane ters ilmek örüyorum ve 6 adet ilmeğim oluyor bu bölümde. Tam ortaya kahve çatlağımızı yapacağız. Bu sırada bunu sadece düz olarak örüyoruz. O yüzden 3 ilmek düz. Diğer bölüme geçiyoruz. Yine buraya 2 tane ters örüyorum. 3 düzden sonra 2 tane düz örüyorum. Burada da 4 ilmek oldu yine. Ve tekrarında yine 2 tane ters ilmek örüyorum. Ve dolayarak 1 adet ilmek bu bölüme de artırıp şurada durduğumuzda 16 ilmeğin açılımı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir ters başta, 15 ilmek de ana desende. Şimdi dolama yaparak bir ilmek artırdık. Şimdi buradan sonra yine ikinci deseni birlikte kuruyoruz. Aynı teknik, bakın başlangıç kenar ilmeğinden itibaren aynısını yapıyorum. Bakın bir ters ördüm, bir ilmek artırdım. 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Yanına 2 tane düz örüyorum. Bakın 4 ilmek oldu. Tekrar 2 ters örüyorum ve 6 tane ilmeğimizi bu şekilde ördüğümüzde tam bu bölüme kahve çatlağımızı yapacağız. Bunun için 3 ilmek düz örüyoruz. Devamında yine 2 ters, 2 düz, 4 ilmek ve yine 2 ters örüp toplam 6 ilmeği bu şekilde örüyoruz. Tekrar önce artırmamızı yapıyoruz. Bu bölümde artı 1 dediğimiz noktada da bir ters ve kenar ilmeğimizi örüp birinci kurulum sıramızı bitiriyoruz. Bu sırayı dediğim gibi doğru kurduğunuzda gerisi görüldüğü gibi çalışılıyor. Şimdi buradaki artırma ve bir tane ilmeğimi ters öreceğim. Çünkü haroşa örgü çıkmasını istiyorum. O yüzden 2 tersim. Buradan sonrası görüldüğü gibi öreceğiz. 2 düz, nasıl görüyorsak o şekilde 2 ters, 2 düz ve orta bölüm 3 ters. Yine 2 düz, 2 ters, 2 düz ve 2 desen arasına geldiğimizde bakın şöyle 3 tane ilmek var artırmalarla birlikte. Üçünü de ters olarak örüyoruz. Çünkü burada da haroşa örgünün çıkmasını istiyoruz. Bu şekilde yine tersini tamamlayıp bitiriyoruz arkadaşlar. Geldik ön yüzü örneğin 3. sırasına. Artık daha da kolay, dediğim gibi. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane ters örüyoruz. Aynı noktaya yeni bir artırma yapıp desenimize başlıyoruz. Bakın 2 ilmek ters görüldüğü gibi. 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek ters ve ortaya geldik. Şimdi bu sırada kahve çatlağımızı yapacağız. Nasıl yapıyorduk? 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden boşluğa bırakıyoruz. Bir düz, bir dola, bir düz olarak örüyoruz. Tekrarında yine 2 ters, 2 ilmek düz, 2 ters
ve ilmeğimizi artırıyoruz. Artırdıktan sonra ortada oluşan 3 tane ters ilmeğimiz var 2 desen arasında. Tekrar ilmeğimi arttırdım ve buradan sonra yeni desenimize başlıyoruz arkadaşlar. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, yine 2 ilmek ters ve kahve çatlağımıza geldik. Burada 3. düz ilmeği 2 ilmeğin üzerinden önce boşluğa bıraktım. Bir düz ördüm, ortaya bir ilmek arttırdım, tekrar bir düz örüyorum. Yine 2 ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters ve artırmalarımızı aynı noktaya yapıyorum. Önce artırıyorum ve artırdığımda oluşan 2 tane ilmeğimi ters örüp en son kenar ilmeğimi örüyorum. Bakın 3. sıramızda bu şekilde uygulamış olup tersine 4. sıraya dönelim. Kenar ilmeğimden sonra 1, 2, 3 ters örüyoruz. Çünkü burada haroşa örgünün çıkmasını istiyoruz. Sonraki bölümlerde ilmeği gördüğümüz gibi çalışacağız. Bakın 2 düz, 2 ters, 2 düz, 3 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, yine 2 ilmek düz ve 2 desen arasına geldiğimizde bakın şöyle ortada 5 tane ilmeğimiz var ve bunun 5'ini de ters olarak örgü örüyoruz. Burada haroşanın çıkmasını istediğimiz için. Yine tersini tamamlayıp ön yüzü örneğin 5. sırasına geliyorum. 5. sıramızda yine ilmekleri gördüğümüz gibi çalışalım. Kenar ilmeğimden sonra 1, 2, 3 tane tersim oldu. İlmeğimi artırdım ve devam ediyorum. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters ve kahve çatlağımıza geldiğimizde bu defa boş olarak öreceğimiz için 3 ilmek düz. Yine 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters ve ortaya geldik. Önce bir ilmek artırdım ve sonrasında 1, 2, 3, 4, 5 tane ters örüp tekrar bir ilmek artırıyorum. Yeni desene başladım. Yine 2 ters, 2 düz, 2 ters, 3 ilmek düz, 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters ve ilmeğimi önce arttırıyorum arkadaşlar ve sonrasında oluşmuş 3 tane ilmeğimizi de 3 ters olarak örüyoruz ve kenar ilmeğimizi örüp ön yüzdeki sıramızı tamamlamış oluyoruz. Tersini artık anladınız. Sadece başta ve ortada haroşa örgülerimiz var. Diğerleri geri kalan hepsini ilmekleri nasıl görüyorsak o şekilde örüp 6. sıramızı tersinden tamamlayıp ön yüze örneğin 7. sırasına geliyoruz. 7. sıramızda aynı teknikle ilerleyeceğiz. Kenar ilmeğimizden sonra bu sıramızda 1, 2, 3, 4 adet tersim oldu ve aynı noktaya bir kez daha artırıyorum. Arada 2 ters, 2 düz, 2 ters ve kahve çatlağımıza geldik. Burada yine yapacağız. Ne yapıyorduk? 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden boşluğa bıraktık. Bir düz ördüm, bir ilmek artırdım ve bir düz örüyorum. Yine 3 ilmek oldu. Arada yine 2 ters, 2 düz, 2 ters örüyoruz. İlmeğimizi arttırdık ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ilmeğim oldu. Tekrar arttırdım. Yine 2 ters, 2 düz, 2 ters, kahve çatlağımıza geldik. 3. düz ilmeği diğer ikisinin üzerinden boşluğa bıraktım. Bir düz dolayarak bir ilmek arttırdım ve tekrar bir düz olarak örüyorum. Yine
Gördüğüm gibi 2 ilmeği ters, 2 ilmeği düz, 2 ilmeği ters. Sonrasında yine ilmeğimi önce artırıyorum ve oluşmuş olan 4 tane ilmeğimizi ters olarak örüp kenar ilmeğimizi örerek sıramızı tamamlıyoruz. Buradan sonrası örneğimizin 8. sırası ve ilmekleri gördüğüm gibi çalışacağım. Ön yüzdeki 9. sıramıza geldiğimizde şöyle bir bakalım. Bu bölümden sonra artık artırmalarımız bitecek. Toplam baktığınızda 4 tane ajur deliğiniz ve kenar ilmeğinden sonra oluşan 5 tane ilmeğiniz olması gerekiyor. Bu sıra 9. sıramıza tekabül ediyor ve buradan sonra kesime başlıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimizden sonra 3 tane ters ilmek örüyorum. Ve kalan 2 tane ilmeği şu şekilde alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Bölümden sonra artırma yapmıyoruz ve ilmekleri gördüğümüz gibi çalışacağız. 2 adet tersimi de örüp bu bölümde bir de bağlamamızı yapacağız arkadaşlar. Baktığımızda şöyle 2 tane düzden buradaki 2 tane düze kadar toplam 11 tane ilmeğimiz var. Ve bu 11 adet ilmeğin hepsini birlikte bağlayacağız. Bunun için arkadan şu düzün yan tarafından batarak arkadan ipimizi öne doğru çıkartıyoruz. Buradaki el ayarınıza göre istediğiniz sıkılıkta ayarladıktan sonra birinci ilmeği bu aldığım ilmeğin içinden geçiriyoruz ve onu şuraya boşluğa bırakıp sabitledikten sonra ilmeğimi tekrar şişe koyuyorum ve ilmekleri nasıl görüyorsak o şekilde örmeye devam ediyoruz. Öncelikle 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. Burada kahve çatlağımız var boş sıramızda. O yüzden bunu 3 düz olarak örüyoruz. Tekrar 2 ters, 2 düz ve bakın bağlanmış halini bu şekilde oluşturuyoruz. Devamında yine 2 tane ters ilmeğimi de örüp orta desene geliyoruz. Burada toplam 9 tane ilmeğimiz olacak. 9 tane ilmeğimizin ilk ikisini öncelikle sola doğru çevirip arkadan alıp kesiyorum. Ortaya 1, 2, 3, 4, 5 tane ters örüyorum. Ve kalan 2 tanesini de alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Artırma yapmadan hemen devam ediyoruz. 2 tane tersimizi örüp bu bölümde de bağlayacağız. Bakın 11 tane ilmeğimizin son 2 düzünün şu bölümünden ipimizi alıyoruz. Aldıktan sonra ilk ilmeği bu aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Bakın bu şekilde. Onu buraya sabitliyoruz arkadaşlar. İstediğiniz sıkılıkta yapabilirsiniz. Çok sıkı olmazsa daha güzel duruyor. Ve önce 2 düz, 2 ters, ortada kahve çatlağımıza bir işlem yapmadığımız için 3 tane düz olarak örüyoruz. Tekrar 2 ters. Ben de karıştırdım orada. Yine 2 düz. Ve bakın buradaki bağlamamızı da yapıp şöyle örneğimizi gösteriyoruz. Devam edelim. Yine 2 ilmeğimi ters olarak örüp buradaki bölümü de keseceğiz. Öncelikle 2 ilmeği yönlerini çevirip arkadan alıp sola doğru düz olarak kesiyorum. 1, 2, 3 ters ve kenar ilmeğimi örüp ön yüzdeki 9. sıramızı tamamlıyoruz. Tersinde bir şey değişmiyor arkadaşlar. Yine haroşa olan bölümü ters olarak örüyoruz. Diğer bölümdeki ilmekleri yine gördüğümüz gibi çalışıp ön yüzdeki örneğin 11. sırasına geliyorum. Kenar ilmeğimden sonra 2 ilmeğimi örüp kalan 2 ilmeğimi de alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz,
2 ilmek ters ve kahve çatlağımıza geldiğimizde bu sırada onu yapıyoruz. Üçüncü ilmeği 2 ilmeğin üzerinden boşluğa bıraktım. Bir düz, bir dola, bir düz olarak örüyorum. Tekrar 2 ters, 2 düz ve 2 tane tersimi örüp kesim bölümüne geliyoruz. Bakın şu şekilde. 2 ilmeğin öncelikle yönlerini çevirip arkadan alıp sola doğru düz olarak kesiyorum. Ortaya 1, 2, 3 ters ördüm ve kalan ikisini de alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Yine 2 ters, 2 düz, 2 ilmek ters. Kahve çatlağı gelince 3. düz ilmeği 2 ilmeğin üzerinden boşluğa bıraktım. Bir düz, bir dola, bir düz. Sonrasında yine 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters örüp yine 2 ilmeğin yönlerini çevirip ikisini de arkadan alarak sola doğru kesiyorum. Düz olarak 1, 2 ters örüp kenar ilmeğimi de örerek ön yüzdeki sıramızı tamamlıyoruz. Yine tersindeki sıraları gördüğümüz gibi çalışıp ön yüzdeki örneğin 13. sırasına gelelim. Kenar ilmeğimden sonra bir adet ters ilmek örüyorum ve kalan 2 ilmeğimi alttan batarak ikisini birlikte sağ tarafa düz olarak kesiyorum. Sonrasında gördüğüm gibi 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, ortada 3 tane düz ilmek, bu sıra boş ilmeğimiz kahve çatlağında. Tekrar 2 ters, 2 düz, 2 ters ve 2 ilmeğin yönlerini çeviriyorum. Sola doğru kestim. Bir ters ördüm. Kalan ikisini de alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Sonrasında yine 2 ters, 2 düz, 2 ters, 2 düz, pardon 3 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters ve 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Kenar ilmeğinden önce bir ters ve kenar ilmeğim. Evet, ön yüzdeki sıramızı tamamladık. Yine tersine dönelim. Tersindeki sıramızda yine gördüğünüz gibi çalışıp ön yüzdeki örneğimin 15. sırasıyla devam ediyorum. İç ilmeğim kalmadığı için ikisini birlikte kenar ilmeğinden sonra sağ tarafa doğru kesiyorum. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters ve kahve çatlağımıza geldiğimizde onu bağlayacağız. Yani 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden boşluğa bıraktık. Bir düz, bir dola, bir düz olarak ördük. Yine 2 ters, 2 düz, 2 ilmek ters ve ortada toplam 3 tane ilmeğimiz kaldığında birinci ilmeğimizi bakın sol kesim yapar gibi örmeden sağ şişimize aldık. Kalan ikisini alttan batırıp sağ tarafa doğru kestik. Bu örmediğimiz ilmeği de onların üzerinden boşluğa bırakarak burada bir üçlü kesim yapıp yine ikinci desene başlıyoruz. 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, kahve çatlağını yapıyorum. 3. ilmeği 2 ilmeğin üzerinden boşluğa bıraktım. Bir düz, bir dola, bir düz olarak örüyorum. Yine 2 ilmek ters, 2 ilmek düz, 2 ilmek ters ve kalan 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru düz olarak kesiyorum. Kenar ilmeğimi de ördükten sonra ön yüzdeki
Son sıramızı 15. sıramızı yapıyoruz ve 16. sıramıza döndüğümüzde ister ilmekleri gördüğünüz gibi çalışın, isterseniz ben bu aradaki haroşa ilmekleri bu sırada düz olarak örüyorum ki ön tarafa bir diş haroşa boyu görülsün diye. Bakın şöyle bir düz. Sonrasında ilmeklerdekiler hep aynı görüldüğü gibi 2 düz, 2 ters, 2 düz, 3 tane ters ilmek, 2 düz, 2 ters, 2 ilmek düz ve bakın buraya geldiğimizde bu tek ilmeği de düz olarak örüyorum bu sırada. Yine ters de örseniz bir şey fark etmiyor ama düz örünce hafif güzel bir görüntüsü de oluyor. 16. sıramızı bu şekilde tamamlayıp örneğimizi burada bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. Buradan sonra yine videonun en başına örneğin birinci sırasına geliyoruz. Yani tekrar arttırmalarla örneğimizi kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra bir tane ters ilmeğimizi örüp bir dolayarak ilmek atıyoruz. Sonrasında 2 ilmek ters, 2 ilmek düz ve 2 ilmek ters şeklinde 6 ilmeğimizi örüyoruz. Ortada 3 tane ilmeğimiz var. Düz olarak çalıştığımız, kahve çatlağını uyguladığımız ve devamında yine 6 ilmekten oluşan lastiğimiz. 2 ters, 2 düz ve 2 tersimizi de örüp yine 2 desen arasına bu bölüme geliyoruz. Bir doladım. Bir ters ördüm. Bir doladım ve devamında yine ikinci örneğimizi kurmaya başlıyoruz. Ve arkadaşlar dediğim gibi bu modeli ister angora ile isterseniz de tüysüz olanlarla çalışın ama angoradaki duruşu gerçekten çok güzel oluyor. Ben de sizlere böyle hafif güzel bir nohut rengine yakın bir renkle ördüm. Lastik olarak kafes lastiği çalıştım. Bence bu da çok güzel duruyor ki son yılların belki de son 2 yılın en çok tercih edilen lastiklerinden bir tanesi. Çoğu örneğe çok yakışıyor gerçekten. Sizler de çalışmak isterseniz yapımı kanalımda var. Bulamayan arkadaşlarım yoruma belirtirse link olarak paylaşabilirim. Bu örneği biz çok fazla ördük ama klasik olanını ördük, lastik olanını. Arada kahve çatlaklı olanına ben de ilk defa çalışıyorum. Gerçekten çok kibar duruyor. Annem de bu modeli uzun zamandır bana ör diye ısrar ediyordu. Bugün de paylaşmak nasip oldu. Umarım sizler de beğenir ve çalışırsınız diyorum arkadaşlar. Bir sonraki örnek videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Abonelik zaten ücretsiz.